Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel ince bir ipim var. 100 gram 345 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Model güzel dilimli ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 13 ve 13'ün katları artı 3 ilmek olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Toplamda şişimde 29 ilmeğim var. İki model üzerinden anlatacağım. 13, 13 şöyle sonuna da 3 ilmek ekledim. Toplamda 29 ilmek. Örgümün arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Pardon, düz ördüm. Arka yüzünde düz ördüm. Ön yüzünde şöyle bir tersim oluştu. Bunun üzerine şimdi modeli kurmaya başlayabiliriz. Örgümün ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters ilmek. 2 ilmek düz. 1, 2 ilmek düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim bu 2 ilmeğimi. Şu şekilde ikisini bir aldım ve sağa doğru kestim. Bir ilmek artırdım. Devamında 4 ilmek düz ördüm. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir kez artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Kesme işleminden sonra 2 düz ilmek ördüm. Buraya kadar bir modeli tamamladım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek. Kesme işleminden sonra bakın 2 düz, bir ters, 2 düz ördüm burada. Daha sonra bu 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemimi yaptım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. 4 ilmek düz ördüm. Bir artırma. 2 ilmeğimin ikisini bir sola doğru kestim. Devamında 2 düz, bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde örgümü bu şekilde şekillendirdim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen öndeki birinci ilmeğim düz olarak ördüm. Devamındaki 12 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. Yine 12 ilmek ters. Son kalan ilmeğim düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Hemen öndeki ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Bir ters. Devamında bir ilmek düz ördüm. Birinci sırada 2 düz örmüştük. Şimdi 3. sırada bir düz ilmek ördüm. Bir ters, bir düz ördüm burada. Devamındaki 2 ilmeğimi, bakın şu kesme yaptığım ilmeğimi öne aldım. Şu şekilde sağa doğru 2 ilmeğimi kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir artırma. Şimdi bu 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bir ters, bir düz. 2 ilmeğimizi keselim yine sağa doğru. Bir artırma, 6 ilmek yine düz. Bir artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında bir düz, bir de ters ördüm. Sıra sonunda kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı da böyle tamamladım. Şimdi 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz olan ilmeğimi düz ördüm. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz. 4 ilmek düz ördüm. Tekrar 4 ilmek ters. 4 ilmek ters. Düz olan ilmeğe gelince düz örelim bir tane. 4 ters. 4 düz. 4 ters. Sıra sonunda bir düz ilmeğim var. Onu ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sırayı tamamladık. Bakın şöyle uçları dilimlenmeye başladı. Kenarlar yarım dilim, ortada tüm olarak çıkacak. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Burada 2 düzüm var. İkisini bir şöyle yerlerini değiştiriyorum. Yine sağa doğru kesme işlemi yapacağım. İkisini bir kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. 1, 2 düz ilmek ördüm. Artırmadan sonra 2 düz. Ortada 4 ters ilmeğimiz var. Yine ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4. 2 düz. 1 artırma. 2 ilmeği kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters arada. Son kalan şu 2 düzümüzü yine kesme işlemi yapalım. Sağa doğru kesiyoruz. İkisini bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. 2 düz ördüm devamında. Ortadaki 4 düzümüzü de yine 4 tersimizi yine ters olarak örelim. 4 ters ilmek ördüm. 2 düz. Bir artırma. Sola doğru 2 ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda bir ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra son sıramız. Model 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz ilmek, 4 ters ilmek, 4 ters ilmek ördüm. Yine 4 düz,
4 düz, 4 ters, 4 ters, 1 düz, 4 ters. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelin yapılışı oldukça kolay. Yani modeli bir kez kurarsanız gayet rahatlıkla devam edebilirsiniz. Yine 4 ters, kenarda bir düzle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model. Tabi ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bu şekilde. İsterseniz ikinci kez modeli kuralım. İlk sırasını beraber yapalım. Daha anlaşılır olsun. Ondan sonrasını siz aşağıda ne yaptıysak aynısını takip edebilirsiniz. Modelin birinci sırasını beraber kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek, bir ters, 2 düz kenar ilmeğinden sonra. Kesme işlemi yapacağız bu iki ilmeğimizi. Ben yerini değiştiriyorum şu şekilde. Düz örerek sağa doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Devamında 4 ilmek düz. Bir ilmek artırma. Bu iki ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek düz. Bir ilmek ters. 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimizi yine sağa doğru çevirdim ve kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Devamında 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. 2 ilmek düz, bir ilmek ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sırasını tekrar yaptık. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olursa baştan izleyebilirsiniz. Son olarak da birinci sırasını kurduk. Bakın burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar kurduk. Modelimiz böyle devam ediyor. Tabii ki ilerlemiş hali tam kendini gösterecek. Şöyle bakın aynı iple bir de büyük bir parça ördüm. Şöyle göstereyim. Bunun altını da şöyle ipimi 3 kat ederek başladım ilmeklerimi. Bakın gayet güzel. Şöyle değişik bir görüntüsü oldu. Size fikir olsun, onu da şöyle göstermek istedim. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzü de böyle. Yakadan başlama örgülerde de kullanırsanız şöyle. Evet, model gördüğünüz gibi gayet güzel. Bunu yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde ister altına lastik yaparsınız. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani bütün örgü projelerinizde uygulayabileceğiniz harika, güzel bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler nelerde kullanacaksınız arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.